videomuzu hazırladık. Üstelik belki hatırlayanlar vardır yazlık videosundan. Orada bir minik vitrin vardı ve o vitrin bizim hayatımızda çok önemli yere sahip insanların eski mobilyasıydı. Onu atmak aklımızın ucundan bile geçmedi. O haliyle de kullanmak içimize sinmedi. Dedik ki böyle minik dokunuşlarla bunu değiştirip evimizin yıldız parçası haline getirelim. Ve şöyle bir karar aldık. Metal ayak ve hazeranla birleştirerek güzel bir dresuar haline getirme kararı aldık. Umarım keyifle izler, güzel ilhamlar yakalarsınız. Rattanı yerleştirmek istediğim yer için çıtalarla yerleştirilmiş bu camı çıkartarak başlıyorum. Bu arada demin sökerken kırdığım ahşap çıtaları birleştirmek içinse Akfix'in FA370 ahşap tutkalını kullanıyorum. Birkaç dakika sabit tuttuktan sonra çıtamız yapışacak. Çıtamız da sağlam bir şekilde yapıştırdı. Mobilyayı zeytin yeşili yapmak istiyorum. Bunun için su bazlı akrilik bir boya tercih ediyorum. Ve boyamaya başlıyorum. Yapacağım işlemler bittikten sonra ise dekupaj testere yardımıyla mobilyamda kullanmak istemediğim parçaları keserek çıkarttım. Bu testereyi ben de hayatımda ilk defa kullanıyorum. Bu yüzden benim için oldukça heyecanlı bir süreç oldu. Yani diyeceğim o ki değiştirmekten korkmayın arkadaşlar. Kesimden kaynaklı ve eski olmasından kaynaklı mobilyada oluşan hasarları ise rölyef pasta yardımıyla giderdim. Bunun için bir spatula yardımıyla mobilyaya pastayı ince bir katman halinde sürdüm. Kurudukça ihtiyaca göre yeni katmanı yeniledim. Ardından zımparalayıp mobilya tamir işlemlerimiz bittikten sonraki aşamamızsa benim demircide yaptırdığım bu ayaklarla mobilyayı birleştirmeye geliyor. Bunun için işte demiri deldik, vidaladık gibi işlemlere hiç girmenize gerek yok. Hem de görüntü açısından da kötü duruyor arkadaşlar. Bunun için benim size önerim hem kolay hem hızlı hem de sağlam bir sonuç verdiği için Akfix 610 montaj yapıştırıcısı. Yani çalışmamızın devamında Akfix 610 montaj yapıştırıcısıyla artık mobilyamızı ayaklandırmaya geçiyoruz. Akfix 610 montaj yapıştırıcıyı tabancaya takarak başlıyorum. Ardından yüzeye çok kalın olmayacak şekilde 3 santim boyunca uygulayıp 1 santim boşluk bırakacak şekilde uygulamamı gerçekleştiriyorum. Çok fazla sürmenize gerek yok. 3 santime 1 santim boşluk bırakacak şekilde uygulamayı yapabilirsiniz. Ve bu uygulamadan sonra artık mobilyamızı ayaklarımızın üstüne yerleştirmeye geçiyoruz. Mobilyanızın üzerine ağırlık koyarak aslında yapıştırma işlemini daha bu mukavemetli hale getirebilirsiniz. Tamamdır. Mobilyanın ayaklarını yaklaşık yarım saatlik bir kurumaya bırakıyorum. Ama bu esnada boş durmayıp mobilyayı boyamaya devam ediyorum. Yapıştırdığım yüzey kururken ben boyama işlemlerime devam ediyorum. Bu esnada aslında ayakları boyamayacaktım ama bir miktar boya değdikten sonra sonuç çok hoşuma gitti. O yüzden tamamını boyama kararı aldım. karar verdim. Çünkü bu bir kaplama ama tik kaplama.
O yüzden bu malzemeyi içinde korumak istedim. Kapağı da taktıktan sonra rötuşları yapıyorum arkadaşlar. Ve artık çalışmamız sona iyice yaklaşmaya başladı. Kulp olarak aslında bir tık küçük bir şey hayal etmiştim ama bunu bulabildiğim için bu tarz bir ahşap kulpla bence çalışmayı tamamlayabiliriz. Ve ben yine Akfix'in 610 montaj yapıştırıcısıyla bu ürünü yapıştırıyorum. Ve böylelikle küçük dokunuşlar büyük mutlulukların burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hepsini geçtim. Zaten bizim için manevi değeri olan bir parçanın şimdi de istediğimiz tasarımda elde olacak olma fikri bile beni o kadar mutlu ediyordu ki şu an sonucu gördüğümde ise iyi ki yapmışız dedim gerçekten. Üstelik normalde bu tarz bir dönüşümde belki ilk akla gelen ahşap bir ayak kullanmaktır. Ama ben ahşapla iki bohem dokuyu birleştirmek yerine metalin daha modern duruşuyla Hazene'nin daha bohem dokusunu birleştirmeye çalıştım. Ve bence sonu çok keyifli oldu. Tasarım beni gerçekten mutlu etti. İyi ki bu seçimi yapmışım dedim. Tabii ki de bunu dememdeki en önemli noktalardan biri ise metal ayakları bu kadar kolay ve sağlam yapıştırmış olmam bence. Akfix'in 610 montaj yapıştırıcısıyla istediğim sonucu da elde ettim. Hatta yine şöyle bir test edelim. Tek başıma kaldırmak zor olacak. Ama gördüğünüz üzere yani yarım saat, bilemediğiniz bir saat, çünkü benim boyayla beraber bir saat bir süre geçti. İstediğimiz sonucu elde ediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir ve güzel ilhamlar yakalamışsınızdır. Gerçekten bunu kalpten istiyorum. Çünkü bu ilhamlara devam etmek için içimde sabırsız bir enerji var. Yazlıkta gerek duvarda, belki de hiç şu anda olmayan bir dolap kapağında, çünkü böyle bir dolap kapağı yok ama bir dolap kapağı da yapabiliriz beraber düşüncesiyle ilerlediğim güzel fikirler var aklımda. Umarım bütün fikirleri size verebilirim. Hatta Haziran malzemesiyle tanıştıktan sonra dedim ben bu yapıştırıcıyla birlikte birleştirip bundan Haziran'dan bir sandalye de yapabilirim falan diye bile düşünmeye başladım. Gerçekten fazla düşünmek iyi değil arkadaşlar. Bunu önermiyorum. Ama yaptıklarınızı benimle paylaştığınızda çok mutlu oluyorum. Instagram'dan ve beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz şurada bir yere size bırakıyorum. Ve bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Görüşürüz. Thank you.